Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kelebek zambağı ya da Latince adıyla Hedychium, zencefilgiller yani Zinciberaceae ailesinin bir üyesi olan Nepal, Madagaskar ve Asya'nın güneydoğusundaki yağmur ormanlarına özgü 80 kadar alt türü bulunan rizomlu çok yıllık bir bitkidir. Bitki doğal ortamında genellikle nemli su kıyıları ve orman sınırlarında yetişir. 18. yüzyılda Avrupalı bilim insanları tarafından keşfedilerek botanik literatürüne girmiştir. Bitkinin adı olan Hedychium, Antik Yunan dilinde tatlı anlamına gelen Hedis ve kar anlamına gelen Kion sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu isimle bitkinin beyaz kokulu çiçekler açan ve türün temsilcisi sayılan Hedychium coronarium alt türüne bir gönderi yapılmaktadır. Ona zencefil zambağı, kokulu zencefil, kahili zencefili ya da çelenk çiçeği gibi isimler de verilmiştir. Her ne kadar adına zambak dense de gerçek zambaklarla yani Liliaceae ailesi üyeleriyle akraba değildir. Çiçeklerinin yoğun kokulu olması ona bu ismin verilmesine neden olmuş gibi görünüyor. Kelebek zambağı egzotik görünümlü yapraklara beyaz, sarı, turuncu ya da kızıl renkli, güzel kokulu ve kelebeği andıran çiçek başaklarına sahiptir. Bitki etkileyici güzellikteki çiçeklerini Ağustos-Ekim döneminde sergiler ve çiçeklerinin kokusunu akşam saatlerinde yoğunlaştırır. Kültüre alınarak çok sayıda çeşit üretilen kelebek zambağının Tara adlı varyetesi Kraliyet Bahçecilik Ödülü kazanmıştır. Dere, göl ve orman kıyısında bulunan evlerin bahçeleri için ideal bir bitkidir. Kelebek zambağı genellikle bordür veya örtücü bir süs bitkisi olarak kullanılır. Bahçenize kelebekleri davet etmek için ya da bahçenizi güzel kokusuyla dolduracak bir bitki arıyorsanız da aklınızda bulunsun. Bol güneş alan konumları seven ve toprak konusunda seçici olmayan kelebek zambağı soğuklara dayanıklıdır ama malçlama yapılarak köklerinin donlardan korunması gerekir. Bitki ayrıca sert rüzgarlardan da korunmalıdır. Hızlı büyüyen bir bitki olarak ortalama 1 ile 1,5 metre civarında boy yapabilir. Kelebek zambağı kök ayırma yöntemi ya da tohumlarıyla çoğaltılabilir. İlginç bir bilgi olarak bazı kelebek zambağı türlerinin tohumları bitki üzerindeyken çimlenir. Bu bitkilerin ender görülen hayatta kalma stratejilerinden biridir. Zehirli bir bitki değildir. Taze filizleri ve çiçekleri salatalara konabilir. Hedychium spicatum alt türünün meyveleri de Hindistan'da mercimek yemeğine konuyormuş. Bitkinin kökü de kıtlık zamanlarında pişirerek tüketilmiştir. Bitkinin çiçeklerinden elde edilen esansiyel yağı da parfümeride kullanılan değerli ve oldukça güzel kokan bir aromatik yağdır. Bitkinin aromatik tohumları sindirimi kolaylaştırıcı, parazit düşürücü ve şişkinliği giderici özellikler gösterir. Bitkinin esansiyel yağ elde edilebilen kökünün de ağrı kesici, uyarıcı ve canlandırıcı etkileri vardır. Bitki geleneksel tıpta bakteriyel ve fungal sinüs enfeksiyonlarında da kullanılmıştır. Bitkinin dilimlenen rizomlarının kaynamış suda demlenerek ve bal ve limon eklenerek hazırlanan çayı hem yatıştırıcı hem de enfeksiyon önleyici bir bitki çayı olarak kullanılır. Bu arada bu çayı soğuk algınlığı geçiriyorsanız taze zencefil köküyle de hazırlayabilirsiniz. Bu arada kelebek zambağının sapları yüksek oranda selüloz içerdiği için kağıt üretiminde de kullanılabilir. Kelebek zambağı farklı kültürlerde asalet ve güzelliğin temsilcisidir. Çiçeklerin dilinde neşe ve gençleşme anlamlarını taşır. Yani bir buket olarak verildiğinde senin yanında öyle mutlu oluyorum ki gerçek yaşımı unutuyorum gibi bir anlamı vardır. Aralarında yaş farkı olan aşıkların bilgisine sunulur. Bitkiyi rüyada görmek ise bir dileğin gerçekleşeceğine ya da aşkta yeni bir umut doğduğuna işaret edermiş. Hindu mitolojisinde saflık ve refahın temsilcisi olarak kabul edilen kelebek zambağının tanrıların insanlara armağanı olduğuna inanılır. Şimdi de bitkiyle ilgili anlatılan uzun bir Bengal masalını siz bitki dostlarım için özetlemeye çalışacağım. Bangladeş'in doğusunda bir köyde Rahima ve Saima adında iki kız, köyün din adamı olan babalarıyla beraber yaşamaktadır. Kızlar babaları hasta olduğu için tarlalarda tek başına çalışmak zorunda kalırlar. Fakat onları kızgın güneşten koruyacak bir barınağa ihtiyaçları vardır. Rahima onlara tarlada bir kulübe inşa edecek biriyle evlenmeyi kabul eder. Oysa bu yakışıklı bir adam kılığına girmiş bir piton yılanıdır. Fakat sadece Rahima onu bir insan olarak görmektedir. Yılan kulübeyi inşa eder ve Rahima'nın aşkını kazanır. Fakat Rahima'nın babası yılanı gerçek formunda gördüğünden onun başını keserek bir şelalenin yanına gömer. Rahima kalbi kırık ve gözü yaşlı bir biçimde sevgilisinin yasını tutar. İki kız kardeş günler boyunca Rahima'nın nişanlısının mezarını ararken kokulu beyaz çiçekler açan bir kelebek zambağı bitkisine rastlarlar. Saima bitkinin çiçeklerine dokununca solar ama çiçekler Rahima'nın dokunuşuyla yeniden canlanır. Bu çiçeğin sevdiği adam olduğunu anlayan Rahima onun adını söylediğinde piton yılanı yeniden canlanır ve sevgililer birbirlerine kavuşurlar. Fakat iki aşık şelalenin suları altında kaybolmadan önce Saima kız kardeşine
onsuz tek başına nasıl hayatta kalabileceğini sorar. Rahima kız kardeşine bir kutsal Hint inciri ağacını bulup dileklerini ona anlatırsa isteklerinin hemen gerçek olacağını söyler ve sonra piton yılanı sevgilisiyle sulara gömülür. Saima kız kardeşinin tavsiyesine uyar. Ağacı bulup ondan 7 çocuk doğuran bir kraliçe olmayı diler. Bir mihracı tesadüfen Saima'yı orada bulur. Kıza hemen aşık olur ve onu eşlerinden biri yapar. Fakat Saima hamile kalıp da 7 oğlan çocuğu doğurunca Mihrace'nin önceki eşleri Saima'yı kıskanarak gizlice doğan 7 bebeği boğulmaları için bir gölete atarlar. Fakat Mihrace'nin emriyle gölet kurutulunca bebeklerin hala mucizevi bir şekilde hayatta olduğu ve hatta göletin dibinde büyüyüp bir arada neşeyle oyunlar oynadığı görülür. Sonunda Saima çocuklarına kavuşur. Suçlular da ölümle cezalandırılır. Böylece tek başına kraliçe olan Saima, Mihracesi ve oğullarıyla sonsuza dek mutlu yaşar. Kelebek Sambağı ise aşkın ve bağlılığın bir simgesi olarak hatırlanır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.